Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel, kolay bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip şöyle orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Bir sıra düz ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Şöyle bakın, örgümün ön yüzüne geçtim. Lastik yapacaksanız direkt lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Bu model için ilmek sayısı şöyle 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Benim şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Model 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Bu modelde sadece 3. sırada farklı bir işlem var. Oldukça kolay bir model. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bakın şurada 3 ilmek üzerinde işlem yapacağız. Önce birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. 1 ve 2'yi aldım. Şu şekilde düz ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Şöyle tekrar 1, 2, 3. 3 ilmeği bir alarak düz ördüm ve sol şişimden çıkarttım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Bakın 1, 2, 3. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şöyle 3 ilmeğimizi tutalım. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. 1 ve 2'yi aldım. İkisini bir düz ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. 1, 2 ve 3. ilmeği de aldım. Düz ördüm. Daha sonra sol şişimden çıkarttım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Burada ne artma oldu ne eksilme. Evet, 3 ilmeği şöyle tutuyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. 1 ve 2'yi aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bu ikisi, bir de arkadan 3. ilmeği aldım. Toplamda 3 ilmeği topladım. Şu şekilde düz ördüm ve şişimden çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık yine. Son kalan 3 ilmeğimde de aynı işlemleri yaparak sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın şöyle ilmeklerim üçer üçer gruplar halinde.
Bunları tek tek şöyle alarak ters örüyorum. Evet, son sıramız. Bu sırayı da tamamlarsak modeli bir kez kurmuş oluyoruz. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Modelde kaydırma yok. Birinci sırada nasıl başladıysak ilk modeli yani ikinci model kurulumunda da aynı şekilde başlayarak devam edeceğiz. Bakın şöyle. Bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yapacağım. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Evet, birinci sırayı düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Evet, ikinci sırayı ters örerek tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şuradaki işlemi yapacağız yine. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 3 ilmeği şöyle tuttum. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Sol şişimden bırakmıyorum. 1 ve 2'yi aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bu ikisi bir de arkada 3. ilmeği de aldım. Üçünü bir şöyle topladım, düz ördüm. Ve sol şişimden bıraktım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum yine. Aynı şekilde devam ediyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeği de aldım. İkisini bir topladım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. 3 ilmeği topladım, şimdi düz ördüm ve sol şişimden çıkardım. Birinci ilmeği düz ördüm. Şişimden çıkarmadan ikinci ilmeği de aldım. İkisini bir topladım, düz ördüm. 3 ilmeği topladım, düz ördüm ve sol şişimden bıraktım. Evet, üçüncü sırayı da tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzünü geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi tek tek alarak ters örüyorum. Şöyle üçer üçer grupları halinde bunları şöyle tek tek ters örelim. Dördüncü sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Bu parçamda lastik kullanmadım.
Şöyle bir parçada daha önce hazırladım. Burada lastik uyguladım. Bakın yelek önü yapar gibi ön patını da koydum. Şu şekilde hazırladım. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle lastik üzerine de görmenizi istedim. Yelek yapanlar için de örnek olsun. 8 ilmek ön patı koydum. Bu ön patı kullandığımız zaman kenar ilmeğinin bir tanesini eksik yapacağız. Yani buradaki modelde kullanacağımız ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 1 olacak. Çünkü buradaki kenar ilmeğimiz pattan kullandığımız için 8 ilmek burada pat için kullandım. Model için de 3 ve 3'ün katları artı 1. Şöyle. Lastiğimiz de tekstil tipi lastik, yani hazır lastik. Kanalımda var. İsterseniz bu lastiğin yapımını da linkini bırakabilirim eğer bulamazsanız. Arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de bu modeli kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde. Yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında, atkı bere yapımında hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel ve yapımı kolay bir model. Bebek battaniyesinde de kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yaptığınızda da haroşa lastik yaparsınız. Kenarlarda yine haroşa bırakırsınız. Şöyle 8-9 ilmek. Hem sağında hem solunda öyle devam edersiniz. Bitişini yine haroşa lastikle yaparsınız. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.